Ben Kuzey Kutbu'nda soyuldum. Kutup ayıları geldiği zaman bir uyarı sistemleri varmış. Ellerim donmaya başladı şu anda. Dünyanın en kuzeyindeki okul. Kutuplarda kameram çalındı. İnanabiliyor musunuz? Neden kıyamet ambarı dediler? Burada güneş hiç batmadı, hiç gece olmadı resmen. Şu köyün altından karşıdan karşıya kutup ayısı geçmiş mesela. Kışın burası tamamen kar kaplanıyor. Şöyle mesela. Balina eti satıyorlar bakın. Dünyanın sonu nasıl bir yerdir diye sorsan böyle bir yermiş. Svalbard adası için dünyanın B planı adası diyorlar biliyor musunuz? Ve şu an gece yine. Hep böyle. Gece de böyle, gündüz de böyle. Dünyada gittiğim en pahalı yer. Kutuplarda kameram çalındı. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şu anda Kuzey Kutup bölgesinde Svalbard'dan herkese merhaba diyerek videoyu başlatmış olabilirim. Ama az önce ben bu videoyu DJI Osmo Pocket'la çektim ve kameram çalındı. Kutuplarda kameram çalındı. İnanabiliyor musunuz? Kafayı yiyeceğim. Neler neler çekmiştim, gitti hepsi. Buradan çıktım yola. Merkeze kadar gittim. Arkadaşlar yine vlogu başlatacaktım ilk günün başıma gelenler diye. Neyse merkeze gittim abi. Kahve içeceğim. Masaya koydum dedim ya bugün gemi gelecekmiş. Birçok tur bitti diye. Masaya koydum. Siparişimi verdim. 5 dakika falan geçti. O arada çok açtım. Videonun içinde bir sürü şey anlatmıştım size. Bir döndüm kamera yok. Yaşlı bir tane Amerikalı çift geldi. Kamerayı aldılar az önce senin eşin değil miydi dedi. Böyle bir çift gelmiş. Sanki kendi yanında da kameraları varmış büyük. Kendi kameraları gibi davranıp benim küçük kamerayı onlar Osmo'nunkiler almış ve gitmiş. Ben Kuzey Kutbu'nda soyuldum. Beni soydular. İnanabiliyor musunuz? Kafayı yersiniz ya. Dur kendime bir geleyim. Hala şey yapamadım. Geldim otelden bu Osmo'yu aldım. Şimdi merkeze doğru gidiyorum. Anlattıklarımı tekrar anlatacağım size bu sefer. Gerçekten çok canım sıkkın. Bakmayın böyle olduğumu. Türkiye'den 5000 kilometre uzakta beni soydular şu anda. Kendime yediremiyorum ya. Bu salaklığı nasıl yaptım onu düşünüyorum bir yandan da. Hiç iyi olmadı bu. Canım sıkıldı. Canımın sıkılması para pul hiç önemli değil. Canım sıkıldı mı tadım kaçtı mı şu videolarda o heyecanı veremiyoruz. Hayatımda ilk defa kameram çalındı. Bakın hatta sabah böyle telefondan da detaylar çekerek buralardan yürümüştüm. Yürüye yürüye aşağı inmiştim 40 dakika. Hem de böyle bir ambiyans vardı. Vadenin ortasında her yer böyle bulut, buz gibi hava sizlere bu işte hikayeleri anlatıyordum. Olacak varmış, olmuş ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Valiye ulaştık. Telefonla aradık, polisi aradık. Turist bilgi merkezine gittim, söyledim. İnanamadılar zaten. Adamlar şey diyor. Ya bu gemiler diyor bizim için sorun olmaya başladı. Gemiden gelenlerin çaldığını söylüyorlar. Hiçbir tesiste burada kamera yok. Çünkü kamera kullanacakları bir güvensizlik yok. Kısat da şaşırdı. Çalındığına emin misiniz falan diyor. Başkası geldi evet ya kruzdan olacak herhalde. Ya hırsızlığı bilmiyorlar çünkü. Diyorum mekanda nasıl kamera olmaz? Bizim böyle bir sorunumuz yok diyor. Benim var sorunum ama şu anda turist olarak. Ondan sonra bir anlayamadım zaten ilk başta anı, şokunu. Hani Meksika'da soyulursun, Kolombiya'da soyulursun. Ne bileyim Brezilya'da soyulursun da kutuplarda soyulmazsın diye düşünürsünüz değil mi? Hani o salaklığı yediremedim kendime. Ondan sonra baktım kamera kayıtları da yok dediler. Müdürleri falan geldi. Geçmiş olsun dediler. Gittik valiye maliye falan. Telefonla aradılar. Burayı vali yönetiyor çünkü ülkeyi. Kayıt tutulacak diyor. Emin olunacak diyor. Dedim emin olmanız için yüzünü görüyor olmamız lazım. Diyor orada Amerikalılar çizdirsin. Hiç işi yok da adam kruzda tatile gelmiş. Gidecek benim için yaşlı amcayla teyze nasıl birine benzediğini çizdirecek. Dedim kamera koysaydınız çat diye gösterecektik ne güzel. Ben kamera vardır sanıyorum içeride. Anlayacağınız böyle bir başıma bir şey geldi. Canımı sıkmayacağım. Zaten bu gezide bayağı yorulmaya başlamıştır. Sadakası olsun diyorum. Ama o hırsızı bir yakalarsam böyle şeyler olabilir. İlk defa başıma gelse de ama en azından psikolojimi toparlamaya çalışıp gezime devam edeceğim. Geçmiş olsun bana ama lütfen bu kayıtlara geçsin. Dünyanın en kuzeyinde soyulan Türk diye kayıtlara geçsin. Yani varsa bizim böyle bir kaydımız. Aşağıya doğru yeniden yürüyorum. Bakın yukarıdaki şeyleri görüyorsunuz. Eski maden ocaklarını böyle denize kadar kuleleri kurmuşlar.
yukarıdan kömürleri taşırlarmış zamanında. Bunlar da işte hatlar, elektrik ve doğalgaz hatları yukarıdaki şehirlere kadar götürüyorlar. Şurada en son bir tane şey kalmış, maden ocağı, o da çalışmıyormuş. Böyle gidiyorum şimdi merkeze doğru. Boynum bükük bir şekilde. Bak mikrofonum kaldı ondan bir tek. Neyse, bir şey öğrendim dünya turlarında. Belli bir süre sonra, diyelim ki bir sene geçecek. Bir sene sonra ben bu duruma ne kadar üzülürüm? Eğer böyle hala ağlatacak, hala kalbimi kıracak, yerle bir edecek bir şey değilse aman diyorum. Ama çok canımı yakacaksa ciddiye alıyorum ki Allah'a şükür öyle çok canımı yakacak, ciddiye alacak başıma bir şey gelmedi. O yüzden siz de böyle hayatta bazen başınıza bir olumsuzluk geldiğinde nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığı lafı var ya, öyle düşün. Hele parayla ilgili bir şeyse hiç canımı sıkamam. Kazanılır. Ben sadece içinde sabahtan beri kaç saattir çektiğim videolara üzüldüm. Yemin ederim kameradan daha çok buna üzüldüm. Şimdi yeniden anlatmam lazım. Yapacak bir şey yok. Nasılsa bilgisi bendeydi. Sadece böyle bir yerde soyulmak çok saçma oldu. Buz gibi. Ellerim donmaya başladı şu anda. Burada kışın nasıl yaşıyorlar abi? İnanılmaz ya. Dün gece ben saat 1'de yattım. Yolda yorgunuydum ama videolar vardı. Bir yandan onlarla uğraşıyordum. Bir yandan bugün turlar almıştım. Akşama ona katılacağım. Burada güneş hiç batmadı. Hiç gece olmadı resmen. Çünkü bu mevsimde öyle oluyor ya. Kışın da gelseydim hiç güneş görmeyecektim ama buna canlı şahit olmak çok ilginç bir şeydi. Saat gece 12.01. Hava hala böyleydi. Gri bir otobüs geçiyor havalimanından gelen. 2 saatlik ne yazıyor? Sightseeing yaptırıyormuş. Etrafı gezdiriyorlarmış. Ben de bunlardan birine katılacağım. Gezimiz Aura Sebillion su arıtma cihazlarının katkılarıyla başlıyor. Dün burada geyikler vardı. Ben arabayla geçerken tam şuradalardı. Çekememiştim. Benim kaldığım yerde yani gitmişim en tepedeki hosteli bulmuşum. 40-50 euroydu buranın geceliği. Şurada da şehir merkezinde oteller var. 400 euro bir gecesi. O yüzden biraz bütçeli davranmak zorunda kaldım. Otelde çalışanlar genelde kim biliyor musunuz? Filipinler. Ya Filipinliler dünyanın her yerindeler hizmet sektöründe. Gemilerde de anlatmıştım. Burada da çoğunlukla çalışanları Filipinlilerden getirmişler. Ama bir tane İsviçreli çocuk vardı. Dedim senin ne işin var burada İsviçre'den gelip buralarda çalışıyorsun? Doğası diyor. Ya dedim kralı sende var. Fıstık gibi dedim hava durumu ama diyor buradaki dağları seviyorum, buzulları dedi. Sonra dedim en ilginç ne yaşadınız dedim. Geçen sene şu köyün altından karşıdan karşıya kutup ayısı geçmiş mesela. Bir kere görmüş onu da. Daha çok kutup ayıları da şehre inmiyormuş. Dünyada 3000'den fazla kutup ayısı var ve sadece Kuzey Kutbu'nda yaşıyor. Güney Kutbu'nda kutup ayısı olmuyor. Bu bilgiyi de her ne kadar canım sıkkın olsa da arada vermiş olayım tekrar gibi oldu. Hep bunları anlatıyordum işte. Hatta şu da dünyanın en kuzeyindeki okul. Longyearbyen Skole yazıyor, görüyor musunuz? Burada da çocuklar eğitim alıyor. Merkeze bayağı yaklaştım, bir 15 dakika sonra girmiş olurum. Ama ellerim var ya dondu. Şu an var ya çatladığını hissediyorum. Abi buralarda yaşıyorlar. İnanılmaz. Bakın evlerin altları bomboş, görüyor musunuz? Çünkü kışın burası tamamen kar kaplanıyor. Şöyle mesela. Düşünsenize. O yüzden kazık üstünde yapmışlar. Borularla da bütün kenti bağlamışlar. Hem gaz, hem su, hem elektrik. Yani bu kadar ilginç bir yer hiç görmemiştim. Ve zaten bir keşmekeşlik var. Fark ediyor musunuz? Yani buraya öyle Norveç'teki o kaliteli köy havasını hissetmediğinizi gösteren bir manzara. Çünkü burada yaşam çok daha zor. Şu an var ya içim titriyor. İşte şu anda dünyada örneğini hiç göremediğiniz bir mezarlık gösteriyorum sizlere. Şu mezarlık tek mezarlıkları 100 sene önce yaptıkları mezarlık. Dünyanın en kuzeyindeki mezarlık ve bundan sonra kimsenin gömülmediği bir ada burası. En son onlar gömülmüş. Çünkü yerin altındaki mikroorganizmalar soğuktan dolayı bedenleri çürütemiyor. Yani beden olduğu gibi kalıyor. O yüzden zamanla da soğukla, buzla beraber bedenler yüzeye çıkmaya başlıyor. 100 sene önce 1920'lerde bunu başlattıklarında ilk gömüyorlar tabii. Diyorlar ki sonra bunu böyle yapamayacağız. Üstesinden gelemiyoruz. O yüzden kimseyi gömmeyeceğiz diyorlar ve ana karaya, Norveç'e götürüyorlar. İşte en son mezarlık da orası. Gerçekten burası yaşam şartlarının -35-40'ları gördüğü bir yer kışın. Yani yazın bahar mevsimi bile böyleyse ben burayı Aralık'tan sonra düşünemiyorum. İnsanın nefesi donar burada. Bugün gemi geldiği için çok fazla insan burada yürüyüş yapıyor. Birazcık daha kalabalık gördüm düne nazaran. Şöyle bir gidelim bakalım. Abi çok ilginç. Burada niye yaşarsın ya? Hep bunu düşünüyorum.
Mecburiyet kısmını geçtim de. Yani hiçbir keyfi yok. Tek cadde bu. Kafa dağıtacak hiçbir şey yok. Bir tane ağaç yok. Doğa yok. Yani doğadan kastım ormandır, ne bileyim. Kafa dinleyeceğin yer. Hep her şey donuyor. Her şey soğuk. Huzurlu değil. Gerginsin sürekli soğuktan dolayı. Ben böyle huzuru hissemedim. Ya da biz Fethiye'li olduğumuz için yani alışmışız ya sıcağa. Bana yüzümü germekten, sürekli böyle ısınmaya çalışmaktan keyif alamıyorsun. Nefes almaktan. Ellerime bak. Bak şöyle çok ünlü dükkanları var. Hep böyle kutuplar temalı hediyelik eşya alabildiğiniz yer. Bak bir göstereyim size de. Ne diyor? Bu dükkandaki bütün kutup ayıları ölmüştür. Lütfen siz de silahınızı bırakın. Silahla içeriye girmeyin diyor. Ama silah işareti kullanmamışlar. Şöyle kışlık ayakkabı, terlik ne derseniz tarz şeyler alabiliyorsunuz. Hediyelik eşyalar, ayakkabılar. 2000'miş mesela şu. Nereden baksanız 200 euro yaklaşık olarak. Bak şurada çok güzel kazaklar var. Bunlar kış için çok idealmiş. Tamamen yün, %100. Mesela bunları da yaklaşık 150 euroya falan alabiliyorsun. Ya burada her şey inanılmaz pahalı tabii haliyle. Böyle çok güzel alışveriş yerleri de var. O dokuyu koruyacakları güzel dükkanlar yapmışlar. Ama hep sayıyla. Yani mesela 4 tane 5 tane kafe var. 4-5 tane restoran var. Ve hepsi de bu cadde boyunca gidiyor. Bak şöyle bir kafe bulmuştum. Fruene'ydi. Soyulmadan bir dakika önce size canlandırmasını yapıyorum şu anda. Böyle içerisi sıcacıktı hatta. Oh be demiştim. Ne güzel kahve kokusu geliyor falan. Abi neyse içeriye girdim. Şurası tıklım tıklım, tamam mı? Bak bugün gemi geldi. Her yer dolu. Şurada sıraya girdim. Oturacak da yer bulamadım. Kamerayı da şuraya koymuştum. Neyse kamerayı koyduktan sonra sıraya girdim, bekliyorum ama nasıl içerisi kaos. Kahvemi aldım, bir yandan da gözüm kamerada. Bir baktım kamera yok. O arada da böyle Amerikalı bir çift vardı, yaşlı amcayla teyze. Onlara bakıyordum. Benim kamerama falan dokunuyorlardı ama şeyi fark etmiştim. Kameraya düşmesin diye tutuyordu. Bir gittim abi, benim kamera yok. Amcayla teyze de başka yerde oturuyor. Ben onlar almış sandım. Demesinler mi senin kameran mıydı az önce birileri geldi aldı diye. Orada benim jeton düştü. Ulan dedim Deniz hayırlı olsun, Kuzey Kutbu'nda soyuldum. Hayatım boyunca unutmayacağın anısı kalır. Sonra onlar böyle tarif ediyor, tipi böyleydi, şöyleydi. Geldim, bak şurada bir tane kamera var. Görüyor musun? Dedim bunu açın, buradan bakalım. Açmıyorlar. Sonra gittim turist merkezine. Oradan valiyi aradık, polisi aradık. Ara artık, ara ki bulasın. Emniyet müdürüne kadar ara ki bulasın. Yok, hiçbir şey yapmadılar. O yüzden bana geçmiş olsun. Bundan sonra bu konuya dair başka bir yorumumu yapmayacağım. Sadece başıma geleni söylüyorum. Ben bile bu kadar profesyonel gezmeme rağmen bu kadar güvenip turistik bir yerde soyulduysam herkes her yerde soyulabilir. Soyulmanın ülkesi yokmuş. Hırsız her yerde hırsızmış abi. Bunu öğrenmiş olduk. Geçmiş olsun, dileklerinizi yazarsınız. En kötü gezimiz böyle olsun. Ne yapalım? Bakın az önceki mağazada mesela bu işaret yoktu. Silahla girmeyin işareti. Onun yerine daha kibarca söylemişlerdi. Bununla direkt silahı koymuşlar. Hatta uzun namlulu silah bile koymuşlar, tüfeği. Böyle mağazaların bir tanesine girelim bakalım. Hepsi akşam 6'da kapanıyor bunların. Of, içerisi ne güzel sıcacık ya. O şuranın büyüklüğüne bak. Bak burası da mesela dev bir likör mağazasıymış. Alkol vesaire satıyorlar. Ama ne ararsanız var. Burası bir vergisiz ada olduğu için aynı zamanda fiyatlar indirimli oluyor ve aynı zamanda çıkarken de vergi indirimini alabiliyorlar mesela. Burayı insanların tercih etmesinin en büyük sebebi Norveç'teki gibi yüksek vergilerin olmaması. Kendine ait bir vergi sistemi var. O yüzden daha çok para kazanmak isteyen Moldovalılar gördüm mesela az önce. Filipinliler var. Balkan ülkelerinden çok gelenler var. Nepal'den gelen var. O insanlar burada para kazanmaya geliyorlar. Sebebi de vergisiz olması. Bu da onlardan bir tanesi. Mağazanın yapılma amacı o. Çok turistik olmuş buralar ama. Ben daha çılgın bir şey bekliyordum. Hani her şey var ama hiçbir şey yok gibi. Bir sokak var çünkü. Şimdi Cuma pazarına geldim. Böyle bir tezgah koymuşlar. Ren geyiği eti, balina eti satıyorlar bakın. Dünyada kaç yerde sokakta yürürken balina eti ya da rengeyi eti, salamı, sucuğu yiyebilirsin. Böyle bir yer burası. Dağdan sabahtan beri bulutlar aşağı inmedi. Bir kere daha güneş görmedim. Bir belirtisi bile yok. Hani belki şu an gündüz bile olmayabilir. Gece yaşıyor olabiliriz. Tek ayrımı kalabalık olması. Gece olduğunda herkes uyumaya gidiyor. Yoksa görüntü olarak birebir ha gece ha gündüz. Dün onu yaşadım resmen. Bulunduğum yer
Fark etmişsinizdir, çok kalabalık. Çünkü dünyanın en kuzeyindeki postanedeyim. Buradan isterseniz şöyle bir hediye alıp zarfa koyup üstüne de pulunu yapıştırıp istediğiniz kişilere gönderebiliyorsunuz. Böyle bir ölümsüzleştirmek istediğiniz anlardan bir tanesini yaşatıyorlar. Kalabalıkta fark etmiştim. Hikayesi de buymuş. Ben de birine göndereyim, dur. Kime acaba? Vay be, dünyanın sonu nasıl bir yerdir diye sorsan, hayal etsen böyle bir yermiş. Şu an onu yaşıyoruz. Yani bundan sonra yaşam yok. Dünyanın dibini gördük gibi oldu ve postanede buydu. İlginç. Yani bunun içinde olmak ilginç. Ben buraya gelip buzullar görmek için, balinalar görmek için, kutup ayısı görmek için gelmedim. Bunu yaşamak için geldim. Zaten kutup ayısını öyle kafana göre göremiyorsun. Balina turlarında da hava çok iyi değil. Baksanıza, bir yan yağmur yağıyor, tekneyle gidiyorsun falan. Ben böyle iyiyim. Zaten burada bile zor dayanıyorum. Baksana, soyullar beni. Adadaki diğer kafelerden bir tanesi. Buraya da girmeyeyim. Burada da GoPro'yu çalmasınlar. Şimdi direkt şöyle bir devam edelim. Bakalım ne var başka. Bu gördüğünüzde işte adadaki tek hastane. Yani arkamdaki dünyanın en kuzeyindeki hastane. Ama doğumları burada yapmıyorlar. Norveç'te yapıyorlar. Anakara'ya gidip Tromsø'ye. Çok acil bir şey olursa da helikopterle gidiyorlar. Eksi 35 derece kış soğukları yaşadıkları için bu coğrafyada hastane konusundaki en büyük sığındıkları yer Anakara oluyormuş. Adada 4-5 restoran var. Tabii barlar ve publar da restoranla entegre edilmiş bir şekilde. Onlardan bir tanesi de bu. Çok ünlü. Tabii ki ünlü olacak. 4 taneden biri sonuçta. Ona gidiyorum şimdi. Bakalım içerisi nasılmış. Burada var ya, dışarıda bu soğukta bira içiyorlar. Helal olsun. İnanılmaz bir direnç. Bu Asyalılar nereden gelmiş? Dünyanın her yerinde Asyalı var ve her yer Çin. Şu anda en çok turist kesinlikle Çinliler buradaki. Böyle bir mekan. Burası otelmiş galiba. Aynı zamanda. Bura Radisson Blu Otel. Gecelik 350 euro falandı burası da. Şurası da işte restoran dediğim yer, pub kısmı. Fish and chips kokuyor. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorum artık denize kadar. Bu kısmı size hiç göstermemiştim geldiğimden beri. Ben de ilk defa göreceğim. Şöyle bir toprak yoldan müzeye doğru gidiyorum. Burası Kutup Müzesi, Svalbard'daki. Müzeye 15 euro verip yaklaşık olarak girebiliyorsun. Çok güzel müze yapmışlar. Özellikle Kuzey Kutbu'nun nasıl oluştuğunu, o sıcak ve soğuk su akıntılarıyla nasıl bir dengenin olduğunu, milyonlarca yıllık o Himalayaların dahi oluşmasına sebep olan hareketlerin, yeryüzü şekillenmelerinin, ki Asya ile işte Amerika'nın hala 1,5 santim yıllık hareketi var. Bunun sıkılaştırmasına kadar örneklerle böyle göstermişler. Çocuklarla gelip görülecek güzel bir müze yapmış. Ama en çok ilgincime giden şu. Abi baksanız ya, mesela bir kutup ayısı aslında böyle görünüyormuş. Buradaki hiçbir kutup ayısını ya da canlıyı öldürmemişler. Ölmüş olanların hepsini doldurup müzeye getirmişler. O kadar büyükmüş yalnız. Ellerindeki o pençe, bir tane pençesi benim şöyle 4-5 parmağım kadar var. Böyle görünüyormuş. Burada da geyikler var. Böyle koymuşlar küçük küçük bebeğini de. Hepsi doldurulmaymış. Şurada küçük bir bölgenin dağlarından, yeryüzü şekillerinden nasıl oluştuğunu anlatan bir alan yapmışlar. Güzel. Müzeyi beğendim. Böyle dolu dolu gezerseniz birkaç saatte bütün coğrafyayı anlarsınız. İngilizceniz de varsa. Çok güzel bir müze yapmışlar. İnsan bu müzeleri gezerken tabii ki bir şeyi sorgulamadan edemiyor. Milyonlarca yıldır bir değişim içerisinde olan gezegenimize neler yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Günümüzde sadece 3000 tane kutup ayısı var. 50.000'den fazla, yaklaşık 100 ton ağırlığına kadar gelecek bu devasa balinalar var ya, onlardan bile sayıyla kalmış bu coğrafyada. Aslında burayı keşfederlerken ilk amaçları Asya ve Amerika arasında bir hat kurup ticaret bağları yaratmaya çalışmışlar. Özellikle Hollandalılar. Ama 1900'lü yıllarda en büyük keşifleri buradan başlayan yolculuklarda yapmışlar. Mesela Kuzey Kutbu'nu buradan gittikleri bir zeppelinle keşfetmişler 1920'lerde. Ondan sonra Sovyetlerin de gelmesiyle beraber buralarda bir kömür ticareti savaşı başlamış. Sovyetleri size Moldova'da anlatmıştım nasıl dağıldığını. O bölümü izlemenizi öneririm. Baştan sona kadar ne kadar büyük bir akıl zehirlenmesi, güç zehirlenmesi yaşadıklarını görürsünüz.
Adamlar düşünsenize buradan Japonya'ya kadar, hatta Alaska'da onların, bir tarafta Amerika gibi düşünün. Ya her yere hakimlermiş ama yetmiyor işte, her yere gitmek istiyorlar. Buraya bile hükmetmişler. Son 20 yılda ise buradaki bütün kömür yataklarını kapatmışlar. Tamamen yenilenebilir enerjiye döndürmüşler ve doğayı korumaya ve kurtarmaya çalışıyorlar. Müzenin içerisinde çok güzel tarihi detayları gördüğünüzde insan şunu da düşünmeden edemiyor. Kaç tane daha insanoğlunun böyle kurtaracağı, nesli tükenmekte olan canlı kaldı. Mesela şu anda birçok hayvanı tükettik, bitirdik. Ne yazık ki ama birçok canlıyı tüketmeye başladığımız için bu müzeler benim için çok değerli farkındalık açısından. O yüzden çok beğendim. Adamlar en azından bunu korumaya çalışmışlar ve bir farkındalık yaratmışlar. Aslında Svalbard gezilip görülecek yerinden çok buradaki araştırmaları için çok değerli bir yer. Sadece burada Ruslar ve Norveçliler yaşamıyor. Aynı zamanda Polonya var, Almanya var, İtalya var, Fransa var, Amerika var. Burada araştırma merkezleri var. Aslında birazcık da bu biyoçeşitliliği analiz etmek ve buradaki araştırmaları kullanmak, raporlamak, eğitim için kullanmak için üsler kurmuşlar. Svalbard'da merkeziymiş. Şimdi yine bir başka yere doğru ilerliyorum. Şöyle bir yoldan. Asfaltları yapmışlar ama genelde topraktan gidiyorsunuz. Bu sefer bir kafeye gidip kahve içeceğim. İnşallah bu sefer GoPro'yu da çaldırmazsam, soyulmazsam. İçim üşüdü. Gidip bakalım, güzel bir kafe bulduğumu düşünüyorum. Şöyle bir kafe gördüm. Huskies diye, bakalım nasılmış. Burada her yerde ayakkabınızı böyle kapının önüne çıkarttırıyorlar. İçeriye çoraplarınızla giriyorsunuz. Otel dahi. Umarım ayakkabımı da çalmazlar. Burayı ünlü yapan şey bu Husky'ler. Çok güzel görünüyor. Evet, şu anda Türkiye kanallarındasın. Kuzey Kutbu'ndaki Husky olarak neler söylemek istiyorsun? Artan gaz fiyatları bizi de artık canımızı yakmaya başladık. Kafede kalıyoruz. Çok güzelsin lan. Çok uysalsın da. Bu yüzden kafenin adı Husky. Köpekten dolayı. Seni çekiyorum şu anda. Ne kadar uysalmış ya. Çok güzel kafede şu anda pasta yiyorum. İçim ısındı. Şöyle bir kahve söyledim. İnsan hemen her şeye alışıyor ya. 2 saat önce sinirden ölüyordum. Şimdi kahve keyfi yapıyorum. Ama bu kamerayı çaldırmayacağım. Şimdi bir tura katılacağım. Beni buradan alacaklar birazdan ve bütün Svalbard'ın o merkezin etrafındaki yerleri gezdirip gösterip anlatacaklar. Ama size ilginç gördüğüm bir şeyi anlatmak istiyorum. Bu bir kavşak. İnsana imkansızı söyle, 2 tane paletle kavşak yapsın. Buyurun. Bunun etrafından dolaşıyorlar. Sürekli dikkatimi çekti. Ya dedim bu kavşak değildir herhalde. Sonra fark ettim ki böyle bir şey yapmışlar. Bir de şurada bakın, köpek park alanı var. Burada husky'leri kullanıyorlar kışın ulaşım için. 100 yıldır devam eden bir gelenek bu. Şurası mesela bakın, dog parking. Köpek park alanıymış normalde. Kışın gelseydik burada karlı olduğu dönemde bu manzaraları görecektik. Servis gelsin. Bakalım bir de etrafı keşfedelim, nasıl olacak. Tur şimdi başladı. Kentin dışına çıkmaya başladık. Eskiden 4-5 sene yıl öncesine kadar buralara kutup ayıları geldiği zaman bir uyarı sistemleri varmış ve mesaj gelirmiş telefonlarına. Sonra kışın helikopterle peşinden takip ederlermiş. Kentten dışarı çıkarırlarmış kutup ayısını. Ama artık bunu yapmıyorlarmış. Yazın da böyle bir şeye ihtiyaçları yokmuş. Şu an geldiğimiz yerde de bakın, buradan sonra kutup ayısı çıkabilir tabelasını yine koymuşlar. Hiçbir şey yok. Tepeleri görüyor musunuz? Hep buralardan kömür çıkarıp limana taşımışlar. Şurada da köpekler için barınaklar var. Bir tesis kurmuşlar. Onları işte böyle ulaşım için kullanıyorlarmış. Buranın doğası bu şekilde. Bakalım daha neler öğreneceğim. Genç yerlerde yaşıyorlar ki bakın nereye geldik. Ya yol zaten tamamen çakıl, çamur, toprak, arabanın halinden anlıyorsunuz. Geldiğimiz yerlere bakın. Buralarda yaşıyorlar. Şurası da en büyük husky çiftliklerinden birisiymiş. Aşağıda köpekleri görüyor musunuz?
Neden diye insan sormadan edemiyor. Neden burada yaşarsın? Belki de böyle hiçbir şeyin olmadığı yerde yaşamak daha huzurludur diye düşünüyorum buraları gezerken. Çok ilginç ya. Burayı gezerken var ya, bakın yine bir kere daha söylüyorum. 2 gündür buradayım. Hissettiğim şey şu. Sanki böyle bir film seti kuracak olmuşlar. Beni de buraya davet etmişler. Ben de Türkiye'yi temsil ediyorum. Öyle bir ambiyansı, öyle bir ortamı var. Yani hiç gördüğüm şurası gibi diyemiyorum burayla ilgili. Bu da onlardan bir tanesi mesela. Şu kareye bakar mısınız? Burada turizm çok kötü. Bir tane site kurmuşlar, Svalbard diye, resmi siteleri, turizm siteleri. Her şeyi oradan anlık alabiliyorsun ve çok ilgisizler. Yani böyle yardım etmiyorlar, iletişimleri kötü, çok vurdum duymazlar. Mesela arabadan ineceğiz ya, burada 5 dakika ara verecek, hiç onu bile söylemiyor. Kapıyı açıyor, umurunda değil. Tam bırakmışlar ve şu tur, yani düşünün bakın 2 saatlik böyle arabayla gezdirecek 20-30 kişiyiz. Kişi başı 150 euro muydu, 160 euro mu neydi? Yani denizdeki o diğer tekne turlarında yer bulsam gidip tabii ki çekmek isterdim. Ama havada böyle olacaktı şansıma. Muhtemelen hiçbir şey göremeyecektim. O bile 300 euro falan yani. Dünyada gittiğim en pahalı yer. Yani benim tecrübem bu oldu. Parasını geçtim de ilgi çok kötü. Verdiğiniz paranın karşılığını alamıyorsunuz. Burası asla turistik bir yer değil yani. Şimdi buradan da ayrılıyoruz. Benim bu tura katılmamdaki en büyük amacı biraz sonra göreceksiniz. Dünyanın en büyük tohum deposu burada. Kıyamet deposu diye geçiyor. Birazdan anlatacağım gittiğimizde. Sırf onu görmek için bu tura katıldım zaten. Hadi bakalım. İlginç bir yerde. Devam. İşte bu dev gemiyi binlerce turist getirdi ve muhtemelen benim kameramı çalan şu an bunun içinde. Benim hissettiğim şey şu anda, ulan bulacağım seni bir yerde, dur bakalım. Gerçekten bugünkü travmam, o insanlara karşı güvenim sarsıldı resmen. Göz kulak olun dedim, kameraya gitti mesela ya. Bilinçaltınızda travma yaratıyor ama bunu yenmem lazım. Neyse, işimize devam edelim. Su şu an 3-4 derece civarındaymış buradaki. İskele kısmına geldiğinizde de yaklaşık 3-4 bin kişilik bir turist kafilesini ağırlayan gemi iskelesiymiş burası da. Şehir şuradaydı. Biz az önce şu karşıdaki sisli yerleri gezdik. Arabamız bu. Havalimanı şu tarafta. Bakın görüyor musunuz? Öyle bir madencilik varmış ki zamanında burada. Hem Sovyetler hem Norveç bildiğin yarışıyorlarmış, kömür taşıyorlarmış bu şekilde. Bütün dağların üstünde hatlar kurmuşlar ama artık hiçbiri aktif değilmiş. Asıl yere gidiyoruz şimdi birazdan. Dünyada Nuh'un gemisi olarak bilinen Kıyamet Ambarı'na. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın yol kenarında gördük ya az önce şu yeşil bina. Burada bütün çöpler toplanıp Norveç anakarasına götürülüp gemilerle orada ayrıştırılıp yakılıyormuş işte. Enerjiye dönüştürülüyormuş. Burada hiçbir çöpü tutmuyorlarmış. Bunu yeni öğrendim. Böyle bir yere geldik. Hiç de bir şey yok buralarda. Bildiğin tersane geziyoruz. Böyle bizi hem adaya dair hem yaşamlarına dair hem de Norveç'te olan bağlarına dair yolda bilgiler veriyor. Ama benim size çoğu anlattığım şeyi söyledi zaten. Kent merkezi de şurasıydı. Bunu düşünmek bile ürkütücü olsa da dünyada nesli tükenebilir, ne olur ne olmaz diyerek bütün tohumları buraya getirmişler. Anlatacağım hepsini. Aşağıda havalimanlarını görüyorsunuz. Sislerin içerisinde 2 tane de helikopter varmış ne olur ne olmaz diye. Burası Danimarka'nın 1,5 katı büyüklüğünde bir adaymış. Türkiye'nin de 1/10'i. Günde sadece 2 uçak var şu anda. Bir sabah bir akşam, o kadar. Ben de o dünyanın en ünlü ambarına gidiyorum şu anda. Bunu YouTube'da falan izlemiştim birkaç kez ama dibinde olmak çok ilginç bir tecrübe. Ha, şurada tilki var. Bunların o fotoğraf turlarında götürdükleri tilki benim şansıma önüme denk geldi. Bir şeyler yiyor bak şurada. O da bana bakıyor. Hayır, gelme. Ben senden korkuyorum, sen benden git buradan. Arkamda tam 1 milyon tohumun eksi 18 derecelerde saklandığı bir ambarın girişini görüyorsunuz. Peki buraya neden Kıyamet Ambarı dediler? Diyelim ki nükleer savaşlar oldu, diyelim ki kıtlık oldu, diyelim ki o bitkinin artık türü bitti, tükendi. İşte burada yedeklemek için bir ambar kurmuşlar. 1 milyondan fazla bitkinin burada tohumları var. Yani diyelim bir şey oldu, benzerinden hemen üretip
yenisini koyabileceğiz insanoğlunun geleceği için. Kuzey Kore dahil bütün ülkelerden bütün örnekler alınıp burada saklanıyormuş. Aslında eskiden bunun gibi bir tane de Suriye'de varmış, Halep'te, ama savaşta zarar görmüş. 2015 yılında oradaki tohumlar da buraya getirilmiş. Günümüzde dünyanın en büyük ambarlarından birisi olarak bilinse de kıtlık ambarı denmesinin sebebi bu işte. Bir gün kıtlık olur, o bitkilerin, türlerin sonu gelirse yedeklerini buradan kullanalım diye. İşte olur da küresel bir felaket ya da iklim krizi olursa diye böyle bir yeri yapmışlar, ama ben bunu hep internette de görüyordum. Gelip bugün bu şekilde yanından görmek çok ilginç bir tecrübe oldu. Tüylere de diken diken ürpertici bir hikaye aslında. Aslında bir B planının hazırlık yeri. İnşallah insanoğlunun hiçbir zaman buna ihtiyacı da olmaz. Normalde şu yukarısı kışın gelseydim mavi aydınlatmalarla, işte kırmızı tuşlarla falan oluyormuş aşağısı, ama şu an hep gündüz olduğu için bunu böyle bir aydınlatmayı göremedim. Sislerin içerisindeyim. Hiçbir şey göremiyorsun. Havalimanındaki görüntü bile gitti aşağıda, baksanıza. Bu gezimde de yine Deniz Pehlivan'ın şansına sisler gezisi oldu. Yapacak bir şey yok. İlginçti. Yine de bunu biliyor olmak ve gelip yerinde görmek farklı bir tecrübe. Bir yerde okumuştum. Burası için, aynı zamanda Svalbard adası için dünyanın B planı adası diyorlar, biliyor musunuz? Çünkü ekvatora yakın yerler ısınmaya başladıkça, sıcaklık arttıkça yukarılara gelmek isteyecek insanlar diyorlar ve onlardan bir tanesi de burası olacakmış. Sen ben görür müyüz bilmiyorum ama küresel ısınma gerçeğini düşününce dünyanın başına her şey gelebilir. Sonuçta milyonlarca yıl önce neler oldu, yeniden oldu, sıfırdan yeniden tüketilip yeniden inşa edildi. Bir uçak kalkıyor, sesini duyuyor musunuz? O yüzden şaşırmıyorum. Sadece işte burası o B planı adreslerinden bir tanesi. Geyikleri gördük. Durduk şimdi, bakın. Şuradalar. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bundan birkaç yıl önce de buradan hatta kutup ayısı geçmiş. Abi öyle dedi, ben de onun yalancısıyım. Aslan kadar aslan, Ziya. Bunları benim otelin orada da görmüştüm. Böyle başıboş geziyorlar ama tabii uzak kalmanızı istiyorlar, mesafeli. Özgürlüklerine karışmamak adına. Arkada da havalimanını görüyorsunuz. Sonrası zaten hiçbir yaşamın olmadığı manzaralar. Hiçliğin ortasında turizm yaparken size bunu pazarlıyorlar. Tepeye çıkartıyor, diyor ki bakın zamanında kömürleri böyle taşıyorduk. Yukarıdan gemilerin olduğu bir yerden manzara var. Sağda da şehir diyorlar. Olay bu kadar. Helal olsun, çok iyi satmışlar var ya. Tebrik ediyorum adamları ya. Koca kuruzu bile getirmişler buraya. Dünyanın sonu sonuçta. Adada günümüzde 50'den farklı ülkeden insan yaşıyormuş ve tek dini mabet burasıymış. Evet, dışarıdan kilise olarak görünüyor ama başka dinlere inanan insanlar da gelip burada dua eder diyorlar. Şimdi bu kiliseyi gezeceğiz. Daha başkasını görmedim çünkü şu ana kadar. Bakalım içerisi nasılmış. Daha da soğuk oldu şu an. 6 derece. Bu gece kesin burayı don alır. Her yerde ayakkabınızı çıkartmak zorundasınız çünkü temiz olmasını istiyorlar. Kışın normalde böyle görünüyor burası. Dünyanın şu anda neredeyiz ya? Şurasındayız. Kuzey Kutbu da burası. En yakın noktalardan bir tanesi Grönland'dan sonra. Yani 1 numara bura, 2 numara Grönland'tır. Girelim bakalım. Kiliseye. Girişte eski fotoğraflar sizi karşılıyor. Çok bağırmak istemiyorum insanları rahatsız etmemek için. Şurada solda yine bir tane kutup ayısını dondurmuşlar, bakın. Burada bile var. Ülkenin sembolü kutup ayısı. Hayatımda hiçbir kilisede girişte kutup ayısı görmemiştim. Kiliseleri de böyleymiş. O kadar acıktım ki dışarıya çıkmaya canım kalmadı. Burası da birazcık tepede olduğu için dedim ne veriyorlarsa yiyeyim. Şöyle somonlu bir makarnalı yemek. Güzel. Abi şu tabak bile 27 euro ya. Şöyle patates var en azından. Tamam, aç kalmayız. Bugün bir kez dahi güneşi görmedim. Bırak güneşi, güneşin ışığından bile şüpheliyim şu an. Yani şu an gece 3 deseler bile inanırım. Zaten gece 3'te de böyle oluyor. Buz gibi bir hava ve şu an gece yine. Hep böyle. Gece de böyle, gündüz de böyle.
Ben artık yavaştan gideyim, günün yorgunluğunu atayım ve uyuyayım. Yarın bakalım ne olacak? Bir sonraki bölümde neler izleyeceğiz? Hanımlar beyler, izlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Pehlivan. Başımdan çok kötü bir olay geçse de bugün hiç beklemediğim diyarlarda, ki hep derler diye dünya ikiye ayrılır, iyiler ve kötüler diye. Çok iyi bir ülkeye geldiğinizi düşünseniz de başınıza böyle bir kötü tecrübe gelebilirmiş. Ben çok güzel dersimi aldım. Buradan da yorumu siz yaparsınız artık. Zor bir coğrafya. İnsanların hayatları bakın hiç kolay değil. Akşam böyle kışında karanlıkta yaşıyorlar ve büyük bir çoğunluğu geçim derdinden dolayı burada yaşamak zorunda. Ben şuna inanıyorum. Kolay kolay kimse burada keyfi yaşamaz. Tek bir yol var, açık hapishane gibi. Paranız olsa harcayacak yer yok. Hava yok, tabiat yok. Yani sıkışıp kalınmış bir yer. O yüzden Kuzey Kutup bölgesinde insanların nasıl yaşadığını merak ettiğim bu gezide buralara kadar gelip size göstermek nasip oldu. İyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle ben de yaşamış oldum. En azından bundan sonra haritaya baktığımda Kuzey Kutbu'na doğru Svalbard diye bir yer gördüğümde buraya gelmiştim diyeceğim ve anılarım canlanacak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese Kuzey Kutup bölgesinden, Svalbard'dan selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.